Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Bugün gözler Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek verilerde olacak. Gelen verilere göre hem altın fiyatlarındaki fiyatlamalar hem de dolar tarafındaki yükseliş trendinin sürekliliği söz konusu olacak. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde veri akışı sakindi. Dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan verilerde yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2 milyar 477 milyon dolar olarak düşüş göstererek 1 Ekim ile sona eren haftada 232 milyar 684 milyon dolara gerilemiş oldu. Yabancılar 1 Ekim haftasında 92,8 milyon dolarlık hisse senetlerinden çıkış yaparken 201 milyon dolarlık da tahvil satışı gerçekleştirdi. Aynı dönemde yabancılar 55 milyon dolarlık da ters repo işlemi yaparken şirket borçlanma senetlerinden de 1,1 milyon dolarlık çıkış gerçekleştirdi. Borsa İstanbul 100 endeksi dünü %1,84'lük değer kazancı ile 1396 puan seviyesinden tamamlarken işlem hacmi 15,1 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Tüm sektörler endeksleri yükselirken en çok kazandıran sektör ise %4 ile metal ana sanayi oldu. Dolar Türk lirasında dünü dolar endeksindeki paralel hafif alıcılı bir seyirde tamamladığını gördük. Amerika Birleşik Devletleri tarafını çok iyi dinlemenizi istiyorum. Çünkü bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan veriler çok önemli. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen verilerde haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı 326 bin kişi olarak gerçekleşirken beklentiler haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısının 350 bin kişi olacağı şeklindeydi. 3 haftalık artışın ardından bu hafta tekrar düşüşlerin görüldüğü seyredilirken haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı pandemi ortalamasına yani 250 bin kişilik ortalamasının halen daha üst seviyelerinde görülüyor. Bu gelen hafta ADP tarım dışı istihdamda da toparlanma yaşanması bugün açıklanacak verilerin iyimser gelme beklentisini de artırdı. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu borçlanma tavanını artırmak için anlaştığını bildirirken Amerika Birleşik Devletleri Demokrat Senatör Schumer ile Cumhuriyetçi Senatör McConnell arasında yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldığı açıklandı. Anlaşmanın bugün onaylanması halinde borçlanma tavanındaki krizin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada borçlanma tavanının 480 milyar dolar artırılarak 28,9 trilyon dolara çıkacağı şeklindeydi. Bu sayede hükümetin 3 Aralık'a kadar yetecek fona sahip olması bekleniliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde borçlanma tavanı konusundaki krizin kısmi olsa bile çözülmesi borsalara pozitif yansıdı. Çünkü bunu çözmezselerdi Amerika Birleşik Devletleri temerrüde düşecek ve dolar tarafındaki paritelerde ciddi bir şekilde düşüşlerin yaşanacağını görecektik. Ancak küresel bazda enerji krizinin giderek büyüdüğünü de söylemek isterim. Ayrıca Çin'de Avangridge'in tahvil ödemelerini yapmamasının ardından diğer bir gayrimenkul şirketi olan Fantasya'nın Şangay'da işlem gören tahvillerinde piyasa işlemleri geçici olarak askıya alındı. Çünkü Fantasya'da bu hafta ödemesi gereken tahvil ödemelerini yapamamıştı.
Çin'de gayrimenkul sektöründeki görülen bu yayılmanın diğer şirketlere de sirayet etmesi Çin için bir kriz yaratabileceğiken bunun küresel bir konut krizini tetikleyip tetikleyemeyeceğini de yakından takip ediyorum. Cleveland Fed Başkanı Loretta, Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun büyük oranda geçici etkenlerden kaynaklandığını söylerken, enflasyonda yaşanan artışın ne kadarlık kısmının arz soruntularından, ne kadarlık kısmının ise talepten geldiğini belirlemenin güç olduğunu ifade ederken, Fed'in sabırlı olması gerektiğini de vurguladı. Dün dolar endeksinde yatay bir görünüm hakimken, Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri dün iyi gelen verilerin ardından bu sabahta yükselişini sürdürerek %1,59 seviyesinden işlem görüyor. Amerika Birleşik Devletleri borsaları ise hem Cumhuriyetçi hem de Demokratların borçlanma tavanında anlaşmaları hem de iyi gelen verilerin etkisiyle yükselişini sürdürerek günü alıcılı bir seyirde kapattığını gördük. Bugün bütün gözler Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek verilere çevrilmiş durumda. Fed'in tahvil alım programının azaltılmasına, yani tapering'e giderken baktığı en kritik veri olan enflasyon ve istihdam cephesi ikiye ayrılmış durumda. Enflasyon beklentilerin çok üzerine çıkarken ileride Fed'e zorluk çıkaracak ve daha sert faiz artışlarına sebep olacak kalıcı yapı oluşturmaya sürdürürken, istihdamda ise henüz istenilen düzeye gelinememesi Fed'in elini zorlaştırıyor. Eğer bugün istihdam verileri iyi gelirse piyasa bunun tapering'e yaklaşım olarak algılayabilecek ve hem dolar endeksinde hem de Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişlerin yaşanması doların küresel bazda değerini artıracak ve buna karşın paritelerde, altında ve borsada satışların yaşanacağını düşünüyorum. Tersi durumda ise verilerin beklentilerin altında kalması durumunda doların küresel bazda değer kaybedebileceğini, altın, parite ve borsalarda yükselişlerin yaşanacağını düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki yaşanılan yükselişin şu an için piyasalara yansımasını izlerken bu hafta gelen veriler doğrultusunda bugün açıklanacak verilerin iyimser gelme potansiyelinde oldukça artırdığını söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün işsizlik oranının %5,2'den 5,1'e gerilemesi beklenirken tarım dışı istihdam veri setinin de 490 bin olarak açıklanacağı öngörülüyor. Ayrıca dünya genelinde yaşanılan ücret artışları Amerika Birleşik Devletleri'nde de kendini gösterirken bugün ücret artışı verilerinin pozitif gelmesi oldukça yüksek ihtimal. Amerika Birleşik Devletleri'nde aylık bazda ortalama saatlik kazançlar %0,4'lük, yıllık bazda ortalama kazançlar ise %4,6 geleceği öngörülüyor. Euro bölgesi tarafında ise dün Euro bölgesinde Avrupa Merkez Bankası'nın 8-9 Eylül'de Frankfurt'ta gerçekleştirdiği para politikası toplantısının tutanaklarında bazı üyelerinin piyasalarının pandemi varlık acil alım programı için desteklerinin sona ermesinin hazır olduğunu ve varlık alımlarında daha büyük kesintiye vurgu yaptığını gördük. Üyeler son ayda yaşanılan fiyat artışlarını para politikasında sıkılaşma ihtiyacı yaratacak bir gelişme olarak değerlendirmediklerini söylerken, enflasyonda yılın son aylarına bir düşüş beklediklerini de belirttiler. Özellikle enflasyon tarafında büyük tarafın pandemi acil varlık alım programı tarafındaki etkisine atıfta bulunarak büyük tartışmaların çıkması ve bazı üyelerin yükselen enflasyondan
rahatsız olması yakın zamanda Avrupa Merkez Bankası'nın bir adım atacağını bizlere gösteriyor. Ancak daha önce de söylediğim gibi Avrupa Merkez Bankası bu karar için önce Fed'in tapering yapmasını bekleyecek. Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti Philip Lane, artan enflasyon oranlarının ekonominin yeniden açılması ve birçoğu geçici olan etkenlerden kaynaklandığına inanmak için güçlü nedenler var ederken, yaşanan artışlar karşısında Avrupa Merkez Bankası'nın reaksiyon göstermemesini ve sabırlı olmasını ifade etti. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel, buna benzer şekilde mevcut enflasyonist baskıların pandemi ilişkili gelişmeler tarafından körüklendiğini dile getirirken, enflasyondaki yükselişe aşırı tepki vermenin zararlı olacağını ve ekonomik toparlanmayı tehlikeye atacağını öngördüklerini açıkladılar. Dün Euro-Dolar paritesinde dolar endeksindeki paralel hafif satıcılı seyirle birlikte Euro Türk lirası tarafında da alıcılı bir seyrin sürdüğünü görüyoruz. Avrupa borsalarında dünü alıcılı bir seyirde kapattığını da vurgulamak isterim. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş kuvvetlenirken son fiyatlara baktığımızda 1,60 seviyesine yakın bir seyirde işlem gören tahvil faizleri bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisi sonrası yükselişini sürdüreceğini düşünüyorum. Yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,95 ve 9 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 8,85 ve 8,80 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu analiz ve yatırımcı toplantısında enflasyondaki geçici unsurların etkisini yitireceğini yenilerken, para politikasında uygulanan çekirdek enflasyonun değerlendirmeye alındığını geçtiğimiz Para Piyasası Kurulu toplantısında vurguladı. Manşet enflasyonda takip etmeye devam ettiklerine altını çizerken, TÜFE Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın aynı ayına göre de %19,58'lik artış kaydetti. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü seyrini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,35 ve 10,40 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10,20 ve 10,10 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take